Herkese merhaba. Gündelik hayatımızı, kararlarımızı, hatta kim olduğumuzu şekillendiren ama çoğu zaman hiç fark etmediğimiz bir güç var. İşte bugün filozof Ulusbaker'in düşünceleri eşliğinde bu görünmez gücü yani dolaylı eylem kavramını anlamaya çalışacağız. Bizi yöneten şeylerin her zaman gözümüzün önünde olmadığını keşfedeceğiz. Peki bu ilk bakışta karmaşık görünen fikri nasıl ele alacağız? Yol haritamız oldukça net. Önce eylemin aslında iki farklı yüzü olduğunu göreceğiz. Sonra bu görünmez iktidarın mantığını çözeceğiz. Oradan modern dünyada bu gizli güçlerin nerelerde karşımıza çıktığına bakacak ve en sonunda tüm bu sistemin içinde birey olarak bizim yerimiz neresi? Bunu sorgulayacağız. Hadi o zaman ilk durağımızla başlayalım. Eylemin iki yüzü. Burada eylemde bulunmak dediğimiz şeyin ne anlama geldiğini en baştan bir daha düşüneceğiz. Şimdi eylem deyince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen bir şeye müdahale etmek, onu değiştirmek, yani doğrudan bir güç kullanmak değil mi? Peki ya size en etkili eylemin bazen hiç eylemde bulunmamak olduğunu söylesem? İşte Ulus Baker bizi tam da bu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyor. Gelin bu iki eylem türünü iki örnekle somutlaştıralım. Bir tarafta doğrudan eylem var. Tıpkı Akdeniz çobanı gibi. Çoban ne yapar? Asasıyla, köpeğiyle sürüsünü sürekli güder. Onlarla hep temas halindedir. Gücünü açıkça gösterir. Diğer tarafta ise dolaylı eylem var. Bunun en iyi örneği de antik Çin'deki ideal yönetim anlayışı. Oradaki amaç topluma sürekli dokunmadan olayların kendi doğal akışında ilerlemesine izin vererek refahı sağlamak. Yani bir zorla yaptırıyor, diğer ise sadece olmasına izin veriyor. Aradaki fark muazzam. İşte bu karşıtlık bizi doğrudan ikinci bölüme getiriyor. Görünmez iktidarın mantığı. Yani nasıl oluyor da en az müdahale en fazla etkiyi yaratabiliyor? Bu felsefenin özü aslında şu: gerçek ve bilge bir iktidar, varlığını sürekli hissettirmek zorunda olan değildir. Tam tersi, o, ortamı öyle bir düzenler ki işler zaten olması gerektiği gibi akar. Zenginliğe, refaha engel olmaz, sadece önünü açar ve kenara çekilir. Bu sürekli bir müdahale değil, adeta bir bahçıvanlık sanatı gibi koşulları hazırlayıp doğanın kendi işini yapmasını izlemek. İşte bu söz, dolaylı eylemin mantığını tek cümlede özetliyor. Düşünsenize, en büyük komutan sürekli zaferler kazanan değil, savaş çıkmasını daha en başından engelleyerek orduya ihtiyacı minimuma indirendir. Çünkü en büyük zafer hiç edilmemiş bir savaştır. Olay gücün yokluğu değil, olay gücü kullanmaya gerek bile kalmamasını sağlamak. Bu soru binlerce yıl öncesinden bugüne uzanan bir köprü aslında. Eğer en etkili yönetim, en az hissettiğimiz yönetimse, o zaman modern dünyada bu görünmez iktidar mekanizmaları nerelerde saklanıyor ve nasıl işliyor? Üçüncü bölümümüz tam da bu sorunun peşine düşüyor. Modernliğin gizli güçleri. O antik felsefenin bugün hayatımızdaki yansımalarına bakacağız. Günümüzde bu dolaylı eylem pek çok farklı kılıkta karşımıza çıkıyor. Mesela liberalizmin devlette biçtiği o meşhur asgari müdahale rolü. Bu felsefenin ta kendisi. Ama işin daha derini, daha kişisel olanı var. Farkında bile olmadığımız denetim sistemleri, kullandığımız kredi kartları, ödediğimiz faturalar. Bütün bu veriler sürekli bizi izleyen, bizi belli risk gruplarına ayıran, davranışlarımızı tahmin eden sistemleri besliyor. Kimse bize doğrudan bir emir vermiyor ama bu sistemler seçeneklerimizi daraltarak bizi belli bir yöne doğru usulca itiyor. Ve tabii ki teknolojinin kendisi. Ulus Baker burada Heidegger'e dönüyor ve çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Teknoloji asla sadece nötr bir araç değildir. O sadece işlerimizi kolaylaştırmaz. Dünyayı nasıl gördüğümüzü, neyi mümkün bulduğumuzu, dolayısıyla kim olduğumuzu da şekillendiren aktif bir güçtür. Adeta karşımıza dikilmiş ve bize "sen kimsin?" diye soran bir meydan okumadır. Peki tamam. Bir yanda devasa ideolojiler, bizi sürekli tarayan veri sistemleri, algımızı şekillendiren teknoloji. Bütün bu devasa yapının içinde biz, yani tek bir insan neredeyiz? İşte şimdi o devasa güçler ağından bireyin tam kalbine, kendi sorumluluğumuza dönüyoruz. Dördüncü ve son bölümümüz, sürüden kişiye. Baker burada Nietzsche'den çok çarpıcı bir ayrım ödünç alıyor. Nietzsche'ye göre modern birey kendisini ne kadar özgür, ne kadar eşsiz sansa da aslında bir sürü hayvanıdır. Farkında bile olmadan çağın genel geçer eğilimlerine, moda düşüncelerine, yani bir nevi davranış prototiplerine göre hareket eder. Özgün olduğunu sanır ama aslında sürüdeki herkes gibidir. İşte bu bireyin tam karşısındaysa bir ideal duruyor: kişi olmak. Ve kişi olmak dünyanın belki de en zor işi. Çünkü sürüden ayrılmayı gerektirir. Yaptığın her şeyin, hatta yapmadıklarının bile ağırlığını omuzlarında hissetmektir.
Her adımının sorumluluğunu almak ve en önemlisi sana sunulan kalıplara uymak yerine kendini her gün yeniden yaratmaktır. Nietzsche'nin yaşamın estetikleştirilmesi dediği şey de tam olarak bu. Sakın yanlış anlaşılmasın, bu böyle hayalperest, romantik bir şey değil, tam tersi. Bu, kendi ölümlülüğünün bilinciyle, yaşadığın her anın sorumluluğunu üstlenerek, kendi varoluşunu bir sanat eseri gibi ilmek ilmek işleme çabasıdır. Ve böylece en başa ama artık çok daha derin bir soruyla geri dönmüş oluyoruz. Bizi bir çoban gibi doğrudan güden güçlerden, varlığını bile hissetmediğimiz dijital denetim sistemlerine kadar uzanan bu dünyada sürüden ayrılıp gerçekten kişi olmak. Mümkün mü? Kendi varoluşunun tüm sorumluluğunu üstlenen, her anını bir sanatçı gibi yaratan o kişi haline gelebilir miyiz? Ulus Baker bize hazır bir cevap vermiyor ama en temel soruyu sorabilmemiz için önümüze bir ayna tutuyor. O aynada gördüğümüzde ne yapacağımız ise tamamen bize kalmış.